Gök gürlüyor. Tanrılar Olimpos'ta şarap içip tartışırken yeryüzünde bir adam ya da hayır bir kas yığını yavaşça silüetini belli ediyor. Bu hikayede başrol kol kası Truva atı gibi olan, öfkelendi mi dağları tekmeleyen ama arada sırada kafasını duvara vura vura düşünen bir adam. Herakles. Yarı tanrı yarı insan ama %100 bela mıknatısı. Babası kim mi? Tahmin etmesi zor değil. Tabii ki de Zeus. Yani eğer soy ağacınızda gök gürültüsü varsa hayatınızda huzur olmayacağı da kesin. Annesi Alkmene, sıradan ölümlü bir kadın. Ama Zeus yine bir gün kılık değiştirip ölümlü bir kadının yatağına sızar. İşte gerisini siz anladınız. Klasik Zeus numaraları. Ve bu birleşmenin sonucunda kaslı, kudretli, kontrolsüz bir çocuk doğar. Herakles. Doğduğunda beşiğinde 2 yılana sarılıp onları boğan bir bebek düşün. Hani bebekler emzik ister, süt ister. Ama bu çocuk daha doğar doğmaz ejderha mıncıklar gibi takılıyor. Daha o zamandan belli. Bu adamın hayatı sıradan olmayacak. Tanrılar onun için bir kader yazmış. Ama yazarken biraz fazla kan, ter, gözyaşı ve trajedi eklemişlerdi galiba. Peki ya Herakles'in zekası? Herakles bir satranç turnuvasına kazanmak için değil ama devleri yumruklama turnuvasını kazanmak için doğmuştu diyebiliriz. Peki ya adalet duygusu? Cesareti ve içindeki pişmanlıkla büyüyen insanlık onu bir kahraman yaptı mı? Hikayenin devamında işte bunu göreceğiz. Ve Herakles'in hayatında bir an geldi. Bir hata yaptı. Korkunç bir öfke nöbeti geçirdi. Ve korkunç bir kayıp yaşadı. Herakles, Tanrı soyunun çocuğu ama insan kalbinin taşıyıcısıydı. Ve insan kalbi bazen delilikle çarpardı. Bir gece gökyüzü yıldızsızdı. Ruhunu kemiren öfke, Tanrıça Hera'nın kıskançlıkla ördüğü lanetle birleşti. O gece Herakles'in gözleri kendi çocuklarını bile tanımadı. Evet, doğru duydunuz. Hani o Herakles var ya, dağları tekmeleyen, canavarları boğan. O bir gece kendi çocuklarını ve karısını öldürdü. Çünkü tanrılar o gece kafasına kara bir sis indirdi. Zeus'un oğlu olmak kolay değil. Ama Hera'nın düşmanı olmak, işte o gerçekten zor. Çünkü Hera, Herakles'i asla affetmedi ve tanrılar arasında kin, eğer yıldırımsa, bu yıldırım yere değil, kalbe düşer. Ve Herakles sabah olduğunda elleri kanlıydı. Ama aklına ne olduğunu hatırlayamıyordu. Gördüğü sadece boş bir ev ve gözlerindeki sonsuz bir pişmanlıktı. O an Herakles ilk defa düşmanını dışarıda değil, kendi içinde buldu. İşte bu yüzden başladığı 12 görev. Sadece tanrılara bir hizmet değil, kendine ödeyeceği bir kefaretti. 1. görev. Aslana yanaş ama tersinden. Herakles kendini affettirmek için yola çıktı. Ama kader ona git aslanla güreş dedi. Yani öyle sirktekiler gibi değil, gerçekten kaya gibi, vahşi bir aslanla. Ve işte karşınızda Nemea aslanı. Postu ok geçirmez, kılıç işlemez, söz dinlemez. Bir çeşit doğaüstü tank gibi düşünün. Kuyruğu şamar gibi, bakışı gel de ye beni bakışı değil. Daha çok yaklaş da seni tarih kitaplarından sileyim bakışı. Herakles içinden ok atmadan önce dua mı etsem yoksa doğrudan kafasına mı vursam diye düşünür. Birkaç denemeden sonra kırılan mızrak ve ok başlarıyla kalır. Ve anlar ki bu aslana antik silahlar değil, antik sabır ve saf yumruk lazım. Ve sonra Herakles kılıcını bir kenara atar. Yumruklarını sıkar.
aslanla göğüs göğüse karanlık bir mağaranın içinde çarpışır. Bu öyle bir kavgadır ki doğa susar, tanrılar bile mısırlarını alıp izlemeye başlar. Aslan diş geçiremez, Herakles nefes alamaz. Büyük bir boğuşma, bir haykırış, sonra sessizlik. Aslan yere yığılır. Herakles aslanı öldürür ama sorunlar bitmez. Çünkü bu yaratığın postu o kadar kalındır ki Herakles onu bir türlü yüzemez. Bıçaklar, taşlar dener ama olmaz. Herakles'in iç sesi yine devreye girer. Bu aslanı ne öldürür, ne yüzer. Başka bir aslan ama elimde sadece bu var diye düşünür. Aslanın kendi pençesini kullanarak onun postunu yüzer. Antik dünyada aslana aslanla karşılık vermek deyiminin ilk örneğini yaşatır ve böylece Herakles o postu zırh gibi sırtına geçirir. Ama sadece bir kahraman değil, görünüşüyle bile düşman korkutan bir efsane olur. Üstelik oldukça da havalıdır. İkinci görev, Lernaean Hydra. Herakles ilk görevde bir aslanı boğdu. Ama bu seferki rakip hem zehirli, hem çok başlı, hem de can sıkıcı derecede yenilmez. Sisli, kokulu, kurbağalı, Lerna bataklığı. Ama esas mesele orada yaşayan canavar. Adı Hydra. 9 başlı ama yalnızca biri ölümsüz. Diğerleri biraz fazla enerjik. Ve kötü haber, birini kesince 2 tane daha çıkıyor. Herakles'in iç sesi. Ne güzel, kafasını kestikçe çoğalan bir yaratık. Bu resmen antik çağın efsanevi virüsü gibi. Ve ilk dalga, Herakles saldırır, bir kafayı keser. Hemen yerine 2 tane daha çıkar. Bir daha dener. Hop, bu sefer 3 gibi oldu. Hydra resmen matkap gibi çoğalıyordu. Ve işte sahneye yeni bir karakter girer. Iolaus, Herakles'in kuzeni. Herakles'in maceralarının sessiz kahramanı. Ama bu sefer elinde bir meşaleyle geldi. Herakles bağırır. Iolaus, kafayı kesince hemen orayı dağla. Yeni bir taktik geliştirmiştir. Kes, yak, kes, yak. Bu taktikle kafalar yeniden çıkamaz olur. Hydra geri çekilir. Ama ortada hala ölümsüz bir kafa vardır. Ne kesilebilir, ne yakılabilir. Herakles düşünür. Düşünmeye devam eder ve devasa bir kaya alıp o kafayı ezip yere çalar. Hydra yok edilir. Peki Hydra'nın kanı öyle zehirlidir ki Herakles oklarını bu kana batırır ve o dakikadan itibaren onun attığı her ok öldürmekle kalmaz. Adeta yeryüzünden siler. Ve Herakles şöyle düşünür. Tamam, bu da bitti. Ama bu iş giderek zorlaşıyor. Sırada ne var acaba? Geyik mi? Lütfen geyik olsun. Üçüncü görev. Altın boynuzlu geyiğin peşinde. Kernea Maratonu. Bir önceki görevde çok başlı yılanla boğuşan Herakles'e yeni bir görev verilir. Kernea geyiğini canlı yakalamak. Canlı. Bak, öldürmek yok, yaralamak yok. Usulca yakalayıp geri getiriver. Ama sorun şu ki bu geyik sıradan bir geyik değil. Bu geyik altın boynuzlu, bronz toynaklı, ışık hızında koşan, Artemis'in bizzat kendi elleriyle kutsadığı bir geyik. Ve yakalanmaz diye mitoloji ansiklopedisinde fotoğrafı olan bir tür. Herakles yine içinden, şimdi ben bunu yakalayacağım da nasıl, kovalayarak mı? Benim ayakkabım bile sandalet diye düşünür. Ve yine de kovalamaya başlar. Kovalama 1 gün, 2 gün, 3 gün, 1 hafta, 1 ay, hatta 1 yıl sürer. Herakles yılmadan geyiğin peşinden koşar. Geyik önde, Herakles arkada. Resmen tanrıçanın geyiğiyle bir koşu maratonuna başlar. Ve sonunda bir sabah güneş dağların ardında yavaşça süzülürken geyik bir pınarda su içmek için durur. İşte o an Herakles okunu çeker ama vurmak için değil, sadece korkutmak için. Geyiği ürkütüp bir kayalığa sıkıştırır ve usulca boynuzlarından tutarak yakalar. Ve o anda Artemis gelir, tanrıçaların en gururlusu,
en doğayı seveni. Bakışları, sen ne yaptın? O benim kutsal geyiğim der. Herakles'in iç sesi bu sefer çok daha dikkatli bir şekilde, zehirli yılanlar öldürdüm. 3 başlı yaratık boğdum. Ama bir tanrıçanın bakışı var ya, onlar asıl yakıcı şeyler. Herakles diz çöker, durumu anlatır. Ben bunu çalmadım. Götüreceğim ama zarar vermeyeceğim. Sonra geri getireceğim. Artemis bir süre sessizce bakar. Sonra başını sallar. Peki, ama unutma, doğaya el uzatan her kahraman sonunda doğanın terazisine çıkar. Ve böylece Herakles 3. görevini de tamamlarken hem hızın, hem sabrın, hem de tanrıça gazının ne demek olduğunu öğrenir. Herakles bu görevi de tamamlamıştır. 3 görev bitmiştir. Ama içlerinden belki de en zoru sıradakidir. Eromantos'un yaban domuzu. Karlı dağlar, çamur, buz, çığlık çığlığa bir domuz ve Herakles'in sabrı artık biraz da sınırda. 4. görev. Dağın terörüyle güreş. Ermantos yaban domuzu. Herakles'in 3 görevi de bitmiştir. Bir aslanı boğmuş, bir canavarı yakmış ve bir geyiği kovalamıştır.